Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere sütlü patlıcan çorbası tarifiyle karşınızdayım. Bir adı da hünkâr çorbasıdır. Hemen hazırlıklarımıza başlayalım. Üç adet közlenmiş patlıcanım var. Bunu evde kendim közledim. Güzelce ilk önce küçük küçük doğruyoruz. Patlıcan közlemeyle uğraşmayacak olanlar için söylüyorum. Hazır marketlerde falan satılan hazır közlemeler vardır. Onlardan da kullanabilirsiniz. Tenceremize 100 gram kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Ocağımızı ateşliyoruz. Soğanlarımızı kavurmaya başlıyoruz. Soğanlarım biraz pembeleşti. Sarımsağımızı ilave ediyorum. Sarımsağımız soğanım güzelce kavruldu. Doğramış olduğumuz patlıcanlarımızı yağımıza ilave ediyoruz. Bir müddette patlıcanlarımızla birlikte kavuruyoruz. Közlemiş olduğumuz patlıcanların dışındaki kabuğu gayet güzel sıyırın. Çorbanın içerisinde siyah siyah kötü bir görüntü yapabilir. Gayet güzel temizleyin ve güzelce bir çeşmenin altında yıkayın dışını. Herhangi bir siyahlık kalmasın. Patlıcanlarım da güzel kavruldu. Yavaş yavaş dibine tutmaya başladı. Bu sırada yapılacak olduğumuz işlem, bir bardak unum var. Unu patlıcanların üzerine ilave ediyorum. Patlıcanla birlikte unumuzu da kavuruyoruz. Unum da bir nebze kavruldu. Sıradaki işlemimiz, yarım litre sütüm var. Sütü de ilave ediyorum. Güzelce yediriyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Süt yerine krema da kullanabilirsiniz. Ben krema kendim pek sevmediğim için sütle yapmayı tercih ediyorum. Evet, güzelce ısınmaya başladı. Yavaş yavaş kademe kademe suyumuzu da yediriyoruz. Çorbamız kıvamını buluncaya kadar su ilave edebilirsiniz. Koyuluk olayı kendinize kalmış bir şey. Koyu sevenler vardır, duru sevenler vardır. Aşağı yukarı 1,5 litre kadar daha su yiyecek. Çorbamızın suyunu da verdik. Bu sırada tuzunu da ilave etmeyi unutmuyoruz. Tuz oranını herkes kendine göre ayarlayabilir. Çorbamızın kaynamasını bekliyoruz. Çorbanızı taneli sevmeyenler varsa blenderla da geçebilirsiniz. Ben fazla taneli sevmem. O yüzden blenderla güzelce bir un ufak ediyorum. Evet, iyice pürüzsüz hale geldi. Kaynamasını bekleyip çorbamızı 5 dakika kaynatıp altını kapatıyoruz. Taşmamasına dikkat ediyoruz. 5 minutes later. Hünkâr çorbamız servise hazırdır. Bir kaseye güzelce şöyle bir alıyoruz. Kıvam olayını herkes kendine göre ayarlayabilir. Çorbamızın üzerine biraz toz paça, hafiften böyle bir yağda yakıp üzerine görüntü olarak atabilirsiniz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Dostça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.